Birkaç kilometrelik dar bir toprak şeridi düşünün. Ama bu küçücük alan hem Rusya'nın hem NATO'nun geleceğini belirleyecek kadar kritik. O kadar kritik bir bölge ki bu parça koparsa Avrupa'nın dengesi yerle bir olabilir. Adı Suwalki Koridoru. Rusya'nın gözü, NATO'nunsa korkusu burada. Peki bu dar toprak şeridi neden hem Rusya'nın hem de NATO'nun kırmızı çizgisi haline geldi? Bu sorunun cevabı Rusya-Polonya geriliminden Polonya'nın Doğu Kalkanı projesine, bölgedeki melez savaş tehditlerinden NATO'nun kırılgan noktalarına kadar uzanan çok geniş bir tabloda saklı. Detayları kaçırmamak için videonun tamamını izlemeyi, düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için yorum yapmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. ...9-10 Eylül gecesi Rusya İHA'ları Polonya hava sahasını ihlal etti. Kısa süre içinde Polonya ve müttefik hava kuvvetleri harekete başladı. NATO radar sistemleri alarma geçti. Polonya F-16'ları ve Hollanda F-35'leri gökyüzünde Rus İHA'larını düşürdü. Bu Polonya üzerinde Rus insansız hava araçlarının ilk kez vurulması anlamına geliyordu. Polonya'nın doğusundaki bazı havalimanları geçici olarak kapatıldı. Düşürülen İHA'ların parçaları hala Polonya'nın doğusunda aranıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre kullanılan modeller Rusya'nın İran yapımı Shahed kamikaze dronlarının daha ucuz ve küçük versiyonlarıydı. Bu araçlar hem saldırı için kullanılabiliyor hem de sahte hedef olarak hava savunmalarını meşgul ediyor. Polonya tarafı olayı saldırganlık ve büyük çaplı provokasyon olarak tanımladı. NATO komutanları ise bunun açıkça ittifakın hava savunmasını test etme girişimi olduğunu söylüyor. Zelenski, Rusya'nın o gece toplam 92 İHA fırlattığını, bunlardan yalnızca 19'unun Polonya sınırına ulaştığını, 4'ünün Polonya tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ancak olayın hemen ardından Rusya ve Belarus kaynaklı dezenformasyon kampanyaları başladı. Bu kampanyalarda İHA'ları aslında Ukrayna yönlendirdi. Polonya'yı Rusya ile savaşa sürüklemek istiyor iddiaları öne çıkarıldı. Ayrıca Polonya ordusunun yetersiz olduğu ve ülkeyi savunamayacağı yönünde mesajlar da yayıldı. Sonuç olarak Rusya hem Polonya hava sahasını ihlal ederek NATO'yu test etmeye hem de dezenformasyon yoluyla Ukrayna'yı suçlu gibi gösterip Varşova ile Kiev'in arasını açmaya çalışıyor. Ukrayna'yı Batı'nın gözünde sorun çıkaran aktör gibi göstermek istiyor. Rusya'nın İHA ihlalleri Avrupa'nın doğusunda hibrit savaşın yeni cephesini açtı. Polonya neden hedef haline geldi? Sebebi Suwalki Koridoru mu? Bir sonraki maddede. Rusya'nın İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmesi Avrupa'nın en kırılgan bölgesini yeniden gündeme taşıdı. Suwalki Koridoru. Suwalki Koridoru NATO'nun terminolojisinde kullanılan bir kavram. Polonya'nın kuzeydoğusunda Litvanya sınırında bulunan dar bir kara parçasını ifade ediyor. Bölge Polonya'nın Suwalki, Augusto ve Sejny çevresini kapsıyor. Bu şerit Baltık ülkeleriyle Polonya ve diğer NATO ülkeleri arasındaki tek kara bağlantısı. Aynı zamanda Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle müttefiki Belarus'un arasına sıkışmış durumda. Yani haritada küçücük görünüyor ama stratejik önemi devasa. Aslında bu koridor Polonya-Litvanya sınırının yaklaşık 104 kilometrelik kısmıyla özdeşleştiriliyor. Ama Kaliningrad'la Belarus arasındaki en kısa mesafe sadece 65 kilometre. Bir tankın, bir askeri birliğin birkaç saat içinde aşabileceği kadar dar bir alan. Bu nedenle buraya Avrupa'nın en tehlikeli noktası deniyor. 2015'te Estonya Cumhurbaşkanı Ilves ve ABD'li General Hawks bu bölgeyi Soğuk Savaş'taki Fulda geçidiyle kıyasladı. 2022'de Politikos Suwalki için dünyanın en tehlikeli yeri ifadesini kullandı. Kısacası burası NATO'nun aşil topuğu. Peki bölgeyi bu kadar kırılgan yapan ne? Öncelikle arazisi. Burası yoğun ormanlar, göller ve engebeli alanlarla dolu. Özellikle Augusto Ormanı küçük birliklerin hareketlerini gizlemesiyle biliniyor. Bu da sabotaj, provokasyon ve hibrit savaş yöntemleri için mükemmel bir ortam yaratıyor. Nitekim uzmanlar Rusya'nın doğrudan büyük bir saldırıya kalkışmasa bile bu bölgede yasa dışı göç, sabotaj, siber saldırılar ve bilgi operasyonlarıyla NATO'yu sürekli baskı altında tutabileceğini söylüyor. Uydu görüntüleri Rusya'nın Baltık bölgesine askeri yığınak yaptığını gösteriyor. Uzmanlar bunun Suwalki'ye yönelik olası bir hazırlık olabileceğini tartışıyor. Yine de genel kanaat Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeden yeni bir büyük cephe açamayacağı yönünde. İngiliz uzman Philip Ingram'ın uyarısı çok net. Kaliningrad ve Belarus'taki ani askeri hareketlilik, tatbikatlar ve yoğunlaşan birlikler tıpkı Ukrayna Savaşı'nın başlamasından önceki yığınağa benziyor. Bu yüzden Suwalki'nin güvenliği artık sadece Polonya ve Litvanya'nın değil, bütün NATO'nun meselesi.
Rusya bu koridoru ele geçirirse Baltık ülkeleri NATO'dan tamamen kopar. Kara bağlantıları kesilir. NATO sadece denizden destek gösterebilir. Ama Baltık Denizi de güvenli değil çünkü hem Rusya'nın Kaliningrad'daki dev askeri üssü var hem de donanması bölgede hakimiyet kurmuş durumda. Yani Suwalki düşerse Baltık ülkeleri adeta tuzağa düşer. Aynı anda Rusya Kaliningrad'la Belarus arasında doğrudan kara bağlantısı kazanır. Bu da NATO için kabus senaryosu demek. Peki Putin neden burayı istiyor? Suwalki koridorunun önemi birkaç temel sebepten kaynaklanıyor. Birincisi, Moskova Baltık ülkelerindeki NATO varlığını bir tehdit olarak görüyor. Çünkü bu ülkelerde NATO kuvvetleri Rusya'nın derinliklerine yani St. Petersburg'a veya Moskova'ya bir saldırı başlatabilir. İşte bu yüzden Rus generaller Baltık ülkelerini Batı'nın ileri karakolu olarak değerlendiriyor. İkincisi, Rus azınlık kartı. Litvanya, Letonya ve Estonya'da hatırı sayılır bir Rus nüfus yaşıyor. Kremlin'in klasik söylemi şu: bu insanlar asimile ediliyor. Hakları çiğneniyor. Daha önce Kırım'da gördüğümüz gibi Moskova bu bahaneyi müdahale için bir gerekçeye çevirebilir. Üçüncüsü ise kaybedilen mevzileri geri alma hırsı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü Putin 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olarak tanımlamıştı. Bu yüzden Kremlin kaybettiği bölgeleri yeniden nüfuz alanına katmayı hedefliyor. Güney Ossetya, Abhazya, Kırım, Donbas derken sıra Baltık hattına da gelebilir. Suwalki bu zincirin en kritik halkası ama Moskova sık sık Suwalki geçidini ele geçirme planlarımız yok diyor. O zaman soralım, eğer bu bölge önemsizse neden Kaliningrad'a sürekli yeni silahlar yığıyorlar? Neden Belarus'la ortak tatbikatlarda bu bölge senaryo olarak kullanılıyor? Gerçek şu ki Rusya köşeye sıkıştıkça Suwalki koridoru onun için bir çıkış kapısı oluyor. Suwalki koridoru NATO için yaşamsal damar demek. Çünkü NATO birlikleri Baltık ülkelerine asker, mühimmat ve teçhizat göndermek için bu hattı kullanıyor. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Hawks daha 2015'te uyarı yapmıştı. Rusya'nın sürpriz tatbikatları artıyor. Suwalki geçidi savunmasız. 2018'de ise burayı açıkça bir tehlike noktası olarak tanımladı. Bu risk yüzünden NATO doğu kanadını güçlendirmeye başladı. Estonya, Letonya ve Litvanya tank savar hendekleri ve tahkimatlardan oluşan Baltık savunma hattı inşa ediyor. Polonya ise Belarus ve Kaliningrad sınırına Doğu Kalkanı adını verdiği büyük bir güvenlik hattı kuruyor. Askeri tesisler, bariyerler ve çitlerden oluşan bu proje 2028'de tamamlanacak. Bütün bu hazırlıkların tek sebebi var. Suwalki düşerse NATO'nun doğu kanadı kırılır. Suwalki koridoru aynı zamanda Kaliningrad'ı Belarus'tan ayıran şerit. Kaliningrad Rusya için kritik bir askeri üs. Burada hem Baltık filosu bulunuyor hem de NATO topraklarını vurabilecek füzeler konuşlu. Rusya burayı her ne pahasına olursa olsun savunulması gereken bir kale olarak görüyor. Batı ise Kaliningrad'ı Rusya'nın zayıf noktası olarak değerlendiriyor. Federasyondan kopabilir düşüncesinde. Bu da bölgenin stratejik önemini daha da artırıyor. Soğuk Savaş yıllarında Suwalki koridoru haritada küçük bir sınır bölgesinden ibaretti. NATO ve Varşova Paktı'nın cephe hatları varken bu dar toprak parçasının ayrı bir stratejik önemi yoktu. Yani 2004'e kadar koridor büyük stratejik hesapların merkezinde değildi. Asıl kırılma 29 Mart 2004'te geldi. O gün Estonya, Letonya ve Litvanya resmen NATO'ya katıldı. Bu üyelikten sonra Baltık devletlerini NATO'nun geri kalanına karayoluyla bağlayan tek hat Suwalki koridoru oldu. Böylece birkaç kilometrelik dar bir alan bir anda NATO'nun zayıf karnı olarak tanımlanmaya başladı. 2004'e kadar göze batmayan bu koridor o andan itibaren NATO'nun bütün savunma planlarında kritik bir lojistik ve güvenlik darboğazı haline geldi. 2004 sonrası dönemde Suwalki koridorunun önemi giderek arttı. Özellikle 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda başlattığı çatışmalar Rusya yeniden sahnede algısını güçlendirdi. O dönemde birçok NATO generali ve Baltık lideri Suwalki'yi yeni Fulda Gap olarak tanımlamaya başladı. Peki Fulda Gap neydi? Soğuk Savaş yıllarında Albanya'da bulunan bu bölge NATO'nun en zayıf noktası olarak görülüyordu. Çünkü Sovyet tankları Batı Avrupa'ya saldırırsa en muhtemel giriş hattı burasıydı. Yani Fulda Gap NATO'nun ölümcül darboğazıydı. 10 yıllar boyunca NATO planları, tatbikatları ve askeri yığınağının önemli kısmı bu bölgeyi savunmak üzerine kurulmuştu. Bugün Suwalki koridoru için aynı benzetme yapılıyor. NATO uzmanları diyor ki Soğuk Savaş'ın Fulda Gap'ı neyse günümüzün Suwalki koridoru da odur. Çünkü bu dar geçit kapanırsa Baltık ülkeleri NATO'dan karayoluyla tamamen kopacak.
Suwałki Koridoru için askeri hazırlıklar genişletildi. Doğu Kalkanı isimli proje kapsamında sınıra çitler, bariyerler ve gözlem kuleleri inşa ediliyor. Sensör ve izleme sistemleriyle saldırı veya ihlal durumlarında erken tespit sağlanması amaçlanıyor. Polonya kendi hava sahasını güçlendirmek için kendi F-16 uçaklarını Suwałki'ye yakın alanlarda konuşlandırırken NATO müttefiklerinden gelen F-35'ler de bölgeye destek veriyor. AWACS denilen ileri uyarı uçakları devriye uçuşları yapıyor. AWACS demek uçaktan iniş çıkış yapan veya radar menzili dışında kalan tehditleri görmek için kullanılıyor. Polonya ve NATO birlikleri tatbikatları artırdı. Birliklerin hızlı hareket kabiliyeti, lojistik destek ve zırhlı araç geçişleri test ediliyor ki kriz anında takviyeler gecikmesin. Suwałki bölgesine yakın yollar ve demir yolları bakım ve iyileştirme çalışmalarına girişildi. Köprüler güçlendiriliyor. Yakıt ve mühimmat depoları kuruluyor ki savaş ya da geçici kriz anlarında lojistik aksamalar olmasın. Polonya sınır bölgelerinde hibrit tehditlere karşı önlem artırıyor. Yasa dışı geçiş, küçük sabotaj grupları, bilgi savaşı gibi tehditlere karşı sınır birlikleri sıkılaştırılıyor. Termal kameralar ve gözetleme sistemleri kuruluyor. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya ile koordinasyon yapıyor. Hava savunması, sınır tahkimatı ve lojistik koridorların güvenliği ortak planlanıyor. Son yıllarda Baltık Denizi çevresinde artan GPS parazitlenmeleri ve sinyal yanıltmaları hem sivil uçuşlarda hem askeri hareketlerde ciddi sorun yarattı. Araştırmacılar ve ticari uydu veri sağlayıcıları bu olayların bazılarını Kaliningrad civarındaki elektronik harp tesislerine kadar izledi ve Polonya ile diğer Baltık ülkeleri de olası Rus kaynaklı müdahalelere dikkat çekti. Örneğin 2025'te Polonya Baltık'taki GPS bozulmalarının Rusya kaynaklı olduğunu açıkladı ve özel araştırmalar sinyal yayını kesme olaylarının bazılarının Kaliningrad yakınlarındaki anten sistemlerine kadar takip etti. Ayrıca bölgedeki fiziksel sabotaj ve istihbarat destekli provokasyon raporları dikkat çekiyor. 2025'te Polonya yabancı istihbarata yardım eden ve sabotaj hazırlığında bulunduğu iddiasıyla bir grup hakkında soruşturma başlattı. Aynı zamanda bölgede gölge filolar ve şüpheli gemi manevralarıyla denizaltı kablolarına yönelik riski artıran faaliyetler izlendi. Bütün bunların yanı sıra sahada ve çevrimiçi ortamda kimliği belirsiz silahlı aktörlerin veya proxy grupların kullanıldığına dair bulgular var. Kremlin'in doğrudan imzası olmayan ama bağlantıları, lojistiği veya desteği şüphe uyandıran gruplar geçmişte Kırım ve Donbas'ta da kullanıldı. Tüm bu fiziksel ve teknik operasyonların eşlikçisi olarak yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik operasyon kampanyası yürütülüyor. Polonya hava sahası ihlali gibi olayların hemen ardından Rusya eğilimli medya ve sosyal hesaplar hızla saldırının arkasında Ukrayna var veya Polonya provoke edildi gibi anlatılar yayıyor. Sonuç olarak Suwałki Koridoru çevresinde gözlemlenen GPS bozma, siber saldırı, enerji altyapı hedeflemeleri, proxy sabotajlar ve yoğun dezenformasyon kampanyaları birbirini tamamlayan bir melez savaş paketinin parçaları. Amaç NATO içindeki dayanışmayı test etmek ve sahadaki provokasyonları Ukrayna'ya yıkarak Kiev'i izole etmeye çalışmaktır. Doğu Kalkanı, Polonya hükümetinin doğu sınırını güçlendirmek için başlattığı kapsamlı bir savunma projesidir. Amacı Rusya, Belarus ve bölgedeki hibrit tehditlere karşı ülkenin dayanıklılığını ve caydırıcılığını artırmak, sınır bölgelerini savunmaya hazır hale getirmek. Proje 2024'te başladı. 2028'e kadar kademeli olarak tamamlanması planlanıyor ve ayrılan ilk bütçe yaklaşık 10 milyar Polonya zlotisi. Bir kısmı Avrupa Birliği ve NATO fonlarıyla destekleniyor. Peki neden yapılıyor? Polonya'nın doğu sınırındaki riskler simetrik savaştan yani büyük ordularla gelen saldırıdan ziyade hibrit ve asimetrik tehditlere dayanıyor. Doğu Kalkanı Polonya'nın doğu sınırının yaklaşık 700 kilometrelik bölümünü kapsayacak şekilde planlandı. Bunun 400-500 kilometresi farklı seviyelerdeki tahkimat ve savunma altyapısıyla güçlendirilecek. Projeyi Polonya Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay başta olmak üzere devlet kurumları yürütüyor. Uygulama mühendislik birlikleri ve ordu tarafından koordine ediliyor. Peki bu göçle mücadele projesi mi? Sorusunun cevabı hayır. Proje sadece göçle mücadele için değil, bariyerler göç sorununa yanıt olarak da kullanıldı ama Doğu Kalkanı'nın hedefi daha geniş. Askeri savunma, lojistik dayanıklılık ve hibrit tehditlere karşı hazırlık. Sonuç olarak Doğu Kalkanı Polonya'nın doğu sınırını 1945'ten bu yana yapılan en büyük dönüşümlerden bir şeklinde güçlendirmeyi amaçlayan çok katmanlı ve uzun vadeli bir savunma projesi.
Rusya ve Belarus'un yaptığı ortak tatbikatlar son yıllarda sık sık gündeme geliyor. Özellikle 2025'te yürütülen Zapad 2025 ve geçmişte Union Resolve gibi ortak devre tatbikatları. Rusya-Belarus tatbikatlarının resmi söylemi genellikle savunma ve birlik devletinin dayanıklılığının testi oluyor. Tatbikatların coğrafi dağılımı da dikkat çekici. Rusya Kaliningrad bölgesinden Belarus'un iç bölgelerine ve sınır hattına kadar yayılan eğitimin sıcak saha alanları var. Bu iki alanın birlikte kullanılması Suwalki hattını kuşatmaya dair senaryoların sahada denenmesine imkan veriyor. Tatbikatlar Suwalki'yi fiilen ele geçirmeyi değil ama böyle bir hareketin nasıl mümkün kılınabileceğini, hangi destek unsurlarının gerekli olduğunu ve hangi zorluklarla karşılaşacağını prova ediyor. Analistler daha önce Zapad 2021 sonrası Rus güçlerinin Belarus'ta uzun süre kalmasını 2022 işgalini kolaylaştırdığına da dikkat çekiyor. Lukashenko yönetimi Rusya'ya Batı karşısında stratejik derinlik sağlıyor. Askeri erişim izni veriyor ve birlikte yapılan tatbikatlar birlikler arası komuta kontrol uyumunu güçlendiriyor. Ayrıca tatbikatlar Minsk için diplomatik bir sigorta, Rus desteğini ve birlik devleti projesini iç kamuoyuna gösterme aracı. Rusya ekonomik olarak ağır baskı altında. Devlet savaş maliyetlerini finanse etmek için yeni vergi artışlarına gidiyor. Kısa süre önce KDV oranı yükseltildi. Bu bütçeyi zorluyor. Uzun vadede büyük ve pahalı yeni harekatlar için mali alanı daralıyor. Aynı zamanda Moskova asker ihtiyacını karşılamakta da zorlanıyor. Kremlin yabancı işçi ve mahkum tabanından seçtiklerini zorla orduya sürüyor. Bunun doğal sonucu genç, çalışacak nüfus ve yetenekli asker kaybı. Birçok uzman Rusya'nın insan sermayesi açısından erozyona uğradığını yazıyor. Göçmen akışı kesildikçe veya göçmenler artık ülkede zorla orduya sürüldükleri için üretim ve fabrikalarda iş gücü sıkıntısı artmış durumda. Ukrayna cephesinde Moskova beklenen başarıyı elde edemedi. 2022 başında Kremlin'in üst düzey generallerinin hızlı bir zafer beklediğine dair söylemleri mevcut. Bazı raporlar Putin'in ve askeri planlayıcıların başta görece hızlı bir operasyon öngördüğünü aktarıyor. Ancak sahada ağır kayıplar, lojistik meseleler ve Ukrayna'nın direnişi planları bozdu. Bugün Rusya maliyetli bir yıpratma savaşı veriyor. Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisi de sıfırlandı. Zengezur koridoru ve bölgedeki gelişmelerde Moskova artık eskisi kadar belirleyici değil. Azerbaycan, Türkiye ve Batı'nın artan etkinliği Rusya'nın bölgedeki tek hakim aktör olma imkanını sınırladı. Kısacası Moskova hem Ukrayna'da kan kaybediyor hem de Kafkasya'daki itibar ve nüfuzundan oldu. Bu da Kremlin'in küresel manevra alanını daraltıyor. Bu koşullar altında NATO'ya açık bir savaş ilan edip Suwalki koridorunu zorla almak Moskova için yüksek riskli ve muhtemelen intihar niteliğinde olur. Rus yetkililer bunun farkında. Uzmanlar Kremlin'in doğrudan NATO ile büyük çatışmaya girecek kapasite ve siyasi cesaretten yoksun olduğunu söylüyor. Bu nedenle Suwalki çok önemli ama henüz Moskova'nın açıkça üstlenip kazanabileceği bir hedef gibi görünmüyor. Birkaç kilometrelik dar bir toprak şeridi düşünün. Ama bu küçücük alan hem Rusya'nın hem NATO'nun geleceğini belirleyecek kadar kritik. O kadar kritik bir bölge ki bu parça koparsa Avrupa'nın dengesi yerle bir olabilir. Adı Suwalki Koridoru. Rusya'nın gözü, NATO'nunsa korkusu burada.